Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok güzel hem de çok şık bir saç bandana modelinin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Yapımı da gayet kolay bir model olacak. Umarım sizler de beğenir ve bana eşlik edersiniz. Hep birlikte yaparız bu güzel modeli. İp renklerim bunlar arkadaşlar. Mor ve açık pembe kullanacağım. Bir de beyaz kullanacağım kenar kısmım süslemesi için. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş yapım aşamalarına geçelim. Tığımda ucu çengelli 6 numaralı tığ kullanacağım. Önce zincir çekerek başlayacağım. Açık pembe ipimle başlayacağım. Siz dilediğiniz renkle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir düğüm atıyorum önce. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum devamında. İlk baştaki ilmeğimin içerisine geri dönüyorum. Kaydırma yaparak buraya bir yuvarlak oluşturuyorum. Devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum tekrardan. Ve bu yuvamın içerisine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ilmekleri uzatarak ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. İlkini yaptık. İlmeklerinizi uzatın elinizden geldiğince şöyle. Bu şekilde ikili trabzan yapacağım. Bakın böyle. Toplamda 11 tane ikili trabzan dolduracağız bu yuvamızın içerisine arkadaşlar. Şimdi ben bunu 11'e tamamlayayım. Devamını yine birlikte yapalım. 11 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekip geriye dönüyorum. Çevirdim arkadaşlar. Üzerine aldım ipimi ve ilk bakın zincirimin dibindeki ilmeğimin içerisinden başlayarak tekli trabzan yapıyorum. 3 ilmeğimi birden çekip çıkarıyorum. Tekrar ipimi aldım. Yandaki ilmeğime geçiyorum. 3 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Yandakine geçiyorum. 3 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimizin içerisine bir tekli trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde. Toplamda 11 tane ikili trabzanımız vardı. İlk baştan itibaren toplamda 10 tane tekli trabzan yapacağız. Bir ilmeğimizi boşta bırakacağız arkadaşlar. 10 tane tekli trabzanı tamamladıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın burada bir ilmeğimiz boşta. Ve bu boşta kalan ilmeğimin içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip yine ipimi tığımın üzerine aldım ve bu oluşturduğum yuvamın içerisine yine ilmeklerimi uzunca bırakıp ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. Üç oldu. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine 11 tane ikili trabzan doldurduk. Şimdi buradan herhangi bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şu ilk doldurduğumuz ikili trabzanlarımızın hani yuvası vardı ilk başta. Onun içerisine geçiyoruz. Ve buraya bir sık iğne ile iki bölümü birleştiriyoruz. Şimdi tekrar çeviriyorum. İpimi yine tığımın üzerine aldım ve ilk ilmeğimden itibaren başlıyorum. Yine tekli trabzan yapacağız. 3 ilmeği birden çekip çıkarıyoruz arkadaşlar. Yine ilk seferde olduğu gibi 11 tane ikili trabzanımızın üzerine 10 tane bu şekilde tekli trabzan yapacağız. 10'uncuyu da yaptım. Yine burada bir tane bakın trabzanımız boşta kalıyor. Şimdi renk değiştiriyoruz arkadaşlar. Bordo ipimi aldım. Pembe ilmeğimin içerisinden çıkarıyorum. Ve
Şu pembe ipi de azıcık çekerek sıkıştıralım arkadaşlar. Şöyle de bir tur üzerinden atıyorum. Burası esnemesin. 1 ve 2 tane zincir çektim. Şimdi bu iplerimi de arada yürüteceğim arkadaşlar. Burada son tarafta bir tane boş trabzan bırakmıştık. İpimi tığımın üzerine aldım ve o boş bıraktığım trabzanımın içerisine batıyorum. İplerim burada. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Şu iplerimi, özellikle pembeyi yukarıya alıyorum arkadaşlar. Bunu arada yürütmemiz gerekiyor. Yukarıya aldım ve bu oluşturduğum yuvamın içerisine yine ilmeğimi uzatarak ikili trabzanlar doldurmaya başlıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine 11 adet uzun ikili trabzan yaptım. Şimdi buradan da bakın buradaki iki pembe trabzanlı modelimizin arasında bir yuvamız var. Buraya geçiyorum ve bir sık iğne ile burayı da bordoyu da pembeye bağlıyorum. Çeviriyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. İlk ilmeğimden itibaren yine tekli trabzanlar yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine bir tane trabzanımız boşta kalıyor arkadaşlar. Şimdi buradan yine bordo ile devam edeceğiz. Yalnız şu ipimizi yukarı almamız gerekiyor. Şimdi yukarı alalım şöyle. 1 2 tane zincir. Pembe ipimizi aldık yukarı. Buradaki boş bıraktığımız trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Devamında 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Model çok kolay, hiç kafanız karışmayacak arkadaşlar. Şu iki bölümü yaptıktan sonra diğer aşamalar aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi yuvamızı oluşturduk burada. Bakın pembe ipimiz yine yukarıya almak zorundayız. Onu bırakmıyoruz aşağıda arkadaşlar. Bakın yukarıda kalsın bu. Şöyle parmağınıza tutabilirsiniz. Şimdi bu yuvanın içerisine pembe ipimizi de alarak, bakın pembe ipimizin de içinden geçirerek yine uzun ikili trabzanlar yapıyoruz. Yine bunun içerisine de 11 tane uzun ilmekli ikili trabzan yapacağız. 11 ikili trabzanı doldurdum. Şimdi buradan bakın bu arada yuvamız yine burada sabit. Buradan geçiriyorum ve bir sık iğne ile bağlıyorum. Azıcık şöyle pembe ipinizi de çekerseniz bu arada geçiş ipi hiçbir şekilde belli olmaz arkadaşlar. Şimdi çevirelim tekrardan. İpimizi tığımızın üzerine alalım ve ilk ilmeğimizden itibaren başlayalım. Yine 10 tane tekli trabzan. 10 tane tekli trabzanın tamam. Yine baş tarafta bir tane ilmeğim boşta kaldı. İki modelde bir renk değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi pembeyi alıyorum. Bordo ilmeğimi pembeyle çıkarıyorum. Az önceki aşamayı tekrarlayacağız. Bu bordoyu yürüteceğiz arada şimdi. 1 2 tane zincir çektim. Ve burada boşta bıraktığımız trabzanımızın tepesine bakın şöyle ipten rahat görün. Çekeyim azıcık. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bordo ipimizi yukarı alıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hangi ip rengine geçiş yaptıysak diğer ipimizi
yukarıya alıyoruz. 2, 3, 4 tane zincir. Bordo ipimizi de araya alarak bakın buradaki yuvaya şu pembe ipi de araya alın arkadaşlar. Bura çirkin durur. Şuradan geçirmeyin. Tığınızı bu pembeyi de içine alarak bu boşluğa. Bordo ipimiz yine bizimle. İlmek uzatıp ikili trabzanlar yapıyoruz. Yine 11 adet. 11 ikili trabzanım tamam. Buradaki yuvamıza geçiyoruz. Yine sık iğne ile burayı bağlıyoruz. Azıcık bordo ipi çekin arkadaşlar ve çevirin. İpimizi tığımızın üzerine alıp ilk ilmeğimizden itibaren tekli trabzanlar yaparak 10 taneye tamamlayıp baş tarafa gelelim. Burayı da tamamladık. Tekrar bu bölümün geri dönüşünü yapalım ve ben daha sonrasında ölçümü tamamlayayım. Kenara başlayalım arkadaşlar. 10 tane tekli trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve burada boş bıraktığımız şu bordo ipimizi de yukarı alalım. Boş bıraktığımız ilmeğin içerisinden geçirip ikili trabzan. Bordo ipimiz bizimle birlikte. Devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. Tekrar bordo ipimizi de araya alarak yukarıya alarak buraya uzun ikili trabzanlar 11 adet. Yapacağınız kişinin baş çevresine göre ölçün, büyütün ve bu bölümü, bu aşamayı tamamlayın arkadaşlar. Ben şimdi büyüteyim ve kenarına başlayalım hemen. Evet. Bandanamın ilk aşamasını bitirdim. Ölçüme göre uzattım arkadaşlar ve tamamladım. Şimdi beyaz ipimi aldım ve beyaz kenar süslemesine geçeceğiz. Bandananın bu bölümüne başladığımız noktadan, bitirdiğimiz yerden değil arkadaşlar. Başladığımız yerden açık pembeyle başlamıştık. Bakın ilk ilmeğin içerisinden ipimi, tığımı geçiriyorum. Şöyle üzerinden de bir tur atarsak daha sağlıklı olur. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu ipi de arada yürütelim, kaybolsun. Şimdi 3 tane zinciri başlangıç için 3 zincir çekiyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Geçirdim ve kaydırma yapıp çıkarıyorum bu ilmeğimi. Buraya küçük bir kirpik oluşturduk. Devamında 1 ve 2 tane zincir çekiyoruz. Sadece başlangıç için 3 çektik. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Kaydırma yapıp kirpiğimi oluşturuyorum. 2 zincir, yandaki ilmeğe geçiyorum. Kaydırma yapıp 3. kirpiğimi de oluşturuyorum. Devam edelim. 2 zincir, yandaki ilmeğe geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. 2 zincir, yandaki ilmeğe geçip kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyoruz. 6.'yı yaptım. Son bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Geçtim. Kaydırma yaptım. Şimdi burada ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane olacak toplamda. İlmeğimi uzattım. Bakın aynı ilmeğin içerisine bir kez dolduruyorum. Yani baştaki uzattığımız ilmekle 2 tane olmuş oluyor. Yandaki ilmeğe geçiyorum. 1 ve 2 tane de onun içine dolduruyorum. Tekrardan şu ilmek boylarınız eşit olsun. Yandaki ilmeği boş bırakıp bakın şu yuvanın içerisine geçiyorum arkadaşlar. Buraya da yine ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3 tane dolduruyorum. Devam edeceğiz şimdi. İlk baştaki ilmeği atlayıp diğerinden başlıyoruz. Bu sonda da başta da bir ilmek boş bırakıyoruz arkadaşlar yani. Geçtim bu ilmeğin içerisine, uzattım. 1 ve 2. Yandaki ilmeğe geçiyorum. 1 ve 2. Ortaya 3, 2 kenarlara ikişer tane dolduruyoruz. Şimdi bu ilmeklerimin hepsini birden çekip topluyorum. Şurayı güzelce bir sıkıştırın. Sabitledim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip buradaki orta bölüm yuvamın içine topladığım bölümde zaten yerini belli ediyor. Kaydırma yapıp bir kirpik yapıyorum. 1, 2,
3, 4 ve 5 tane çekiyorum şimdi. Aynı yere kaydırma yapıp bir kirpik daha oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Başta 4, sonda 4, ortada 5 zincir. Geçtim. Kaydırma yapıp kirpiğimi oluşturdum. 3 tane böyle kirpik oluşturduk arkadaşlar. Şimdi devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip beyaz ilmeğimi doldurduğum aynı ilmeğin içerisine bakın. Geçip kaydırma yapıyorum. Burayı aşağı indirmiş olduk. Şimdi devamında 1, 2 tane zincir çekip yandaki ilmeğe geçip minik kirpiklerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 2 zincir, yandaki ilmeğe geçiyorum, kaydırıyorum. 1, 2 zincir, yandaki ilmeğe geçip kaydırıyorum. 3 oldu. 1, 2 zincir çekiyorum, yandaki ilmeğe geçip kaydırıyorum. 4 oldu arkadaşlar. 4 taneyi yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Yine 2 zincir ve yandaki ilmeğe geçip kaydırıp kirpiğimizi oluşturuyoruz. Şimdi burada ilmeğimizi uzatıp aynı ilmeğin içerisine şu uzattığımız ilmeği de sayıyoruz arkadaşlar. 2 tane ilmek dolduruyoruz. Devamında yandaki ilmeğe geçip 1 ve 2 tane de onun içerisine dolduruyoruz. Burada baş taraftaki son kalan ilmeğimizi atlayıp yuvanın içerisine geçiyoruz. Buraya da 1, 2 ve 3 tane ilmek dolduruyoruz. Baştaki ilmeğimizi atlayıp bir sonrakinden başlıyoruz burada da. 1, 2 tane dolduruyoruz. Yandakine geçiyoruz. 1 ve 2 tane dolduruyoruz. Şimdi bunların hepsini birden çekip ipimizi şöyle esneterek tam sıkıştıralım arkadaşlar. Topladık, bir düğümle sabitledik. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Topladığımız tepenin başına kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Orta bölüm kirpik için kaydırıyoruz. Son kirpik için 4 tane zincir ve kaydırıyoruz. Aşağı inmek için 1, 2, 3, 4 tane zincir ve aynı ilmeğin içerisine kaydırma yapıyoruz. Devamı da aynı şekilde ilerleyip gidecek. 2 zincir. Sadece başlangıçta 7 tane kirpikle başlamıştık. Aralarda hep 5 kirpik oluncaya kadar kirpiklerimizi yapıp devamında bu aşamaları tekrarlayarak uç bölümüne kadar, bu bölüme kadar gelelim arkadaşlar. Dönüş bölümünü yine sizlerle paylaşacağım. Evet, köşe bölümümüze hemen hemen geldim arkadaşlar. 2 bölümün fıstıklarını doldurdum. Şimdi devamını birlikte yapacağız. Bu köşeye geldiğimizde bir şurada zincirimiz var. Bir de yukarıda bakın. Diğer puflarımızı, fıstıklarımızı yani bu iki zincirimizin içine yapacağız. Üçlü fıstığımı doldurdum. İlk zincirli bölümüme geçiyorum. 1, 2 tanesini buraya dolduruyorum. Yukarıya geçiyorum. Burada da bir zincirli bölümümüz var. 1, 2 tanesini de buraya doldurup hepsini birden çekip kapatıyorum. Devamında yine tepelerin kirpik süslemesini yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirle dibine iniyoruz arkadaşlar. Kaydırma yapıp kapatıyoruz. Devamında yine 2 zincir. Başlangıçta olduğu gibi burada da hemen sıradaki ilmeğimize geçelim. İlk kirpiğimizi yapalım. 2 zincir, yandaki ilmeğe geçelim. Başlangıçta yaptığımız gibi arkadaşlar burada 7 tane kirpikle başlamıştık. Köşeye de yine 7 tane kirpik yapacağız. Şu bölümün geçişinde tekrar sizlerle paylaşacağım. 7 tane kirpiğimi tamamladım. İlmeğimi uzattım. Ve aynı ilmeğin içerisine bir ilmek daha yaptım. 2 oldu. Yandaki ilmeğe geçip 2 tane de bunun içerisine dolduruyorum. Buradan da yuvanın içerisine geçip 3 tane de buraya dolduruyorum arkadaşlar.
Sonra da bir ilmek atlayıp yandakine geçiyorum. 2 tane buraya, 2 tane de yandaki ilmeğin içerisine doldurup kapatıyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak bu bölümü de sona kadar gelelim. Şu bölüme gelelim arkadaşlar. Sonrasında tutturmasında hep birlikte. Evet arkadaşlar, sona geldim. Bu köşeyi de tamamladım. Ve süslememi yapıp yine zincirimi çekip dibine indim. Diğer ucu da alalım elimize şimdi. Şuradaki iki kirpikle ve şuradaki zincirle tutturmamızı yapıp bitirelim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki ikinci kirpiğimin içerisinden geçirip kaydırma yapıyorum. Devamında bir tane daha zincir çekiyorum ve dibine iniyorum. Bakın tekrardan. Dibine indim. Buradan da kirpiğimin üzerine çıkıyorum. Şöyle bir sık iğne ile çıkabilirsiniz. Yine bir tane zincir çekip buradaki ikinci kirpiğimin içerisinden geçirip kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı kirpiğimin içerisine iniyorum. Devamında yine bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki zincirimizden de 2 kere tutturalım, yeterli olur. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve buradaki, bakın yandaki kirpiğe geçiyorum bu kez. Kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve aynı zincirin içerisine karşı taraftan yine bir kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip aynı kirpiğin içerisine kaydırma yapıp bitiriyorum. Bir tane de zincir çekip tamamlayalım. Kestiğimiz ipi de arka taraftan şöyle ilmek aralarından geçirip kaybedelim arkadaşlar. Evet, bandanamız tamam arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte denersiniz. Çok güzel, çok şık bir bandana oldu. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Tek renk bile yapabilirsiniz. Bugünlük de vedalaşalım. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.